Gökyüzü, insanlık için her zaman özgürlüğün ve keşfin simgesi oldu. Ancak bazı anlar vardır ki saniyeler içinde umut yerini trajediye bırakır. Kameralara yansıyan bu görüntüler havacılık tarihinin en çarpıcı ve en sarsıcı anlarını gözler önüne seriyor. Bu videoda geçmişten günümüze kaydedilmiş uçak kazalarını ve kameralara yakalanan o kritik saniyeleri birlikte izleyeceğiz. Bu video daha önce paylaştığım videonun devamı niteliğindedir. Yani ilginizi çekiyorsa uçak kazaları ile ilgili seri yapabilirim. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yıl 29 Aralık 2024. Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir facia yaşandı. Jeju Air'e ait Boeing 737 yolcu uçağı Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Muan'a doğru sefer yapıyordu. Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 181 kişi bulunuyordu. Uçak inişe geçtiği sırada ciddi bir teknik sorun yaşandı. İlk değerlendirmelere göre uçak bir kuş sürüsüne çarptı ve bu durum motor ile hidrolik sistemleri etkiledi. İniş takımları açılmadı. Pilotlar acil iniş kararı aldı ancak uçak pistte iniş takımları kapalı şekilde gövdesi üzerine temas etti. Yüksek hızla sürüklenen uçak pistin sonunu aşarak beton bir bariyere çarptı ve çarpmanın ardından yangın çıktı. İşte o korkunç anlar ise kameraya böyle kaydedildi. Kaza sonucunda uçaktaki 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Yalnızca 2 mürettebat ağır yaralı olarak kurtuldu. Bu olay Güney Kore'nin en ölümcül sivil havacılık kazalarından biri olarak kayıtlara geçti ve ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Sıradaki anlatacağım olaydaki görüntüler ise gerçekten bir film sahnesi gibi. Çünkü 4 Şubat 2015 tarihinde Tayvan'da bir kaza meydana geldi. TransAsia Airways'e ait yolcu uçağı Taipei Songshan Havalimanı'ndan kalkarak Kinmen Adası'na gitmek üzere havalanmıştı. Uçakta 53 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplam 58 kişi bulunuyordu. Kalkıştan sadece birkaç dakika sonra sol motorda güç kaybı yaşandı. Normal şartlarda uçak tek motorla uçabilecek kapasitedeydi. Ancak olayın seyrini değiştiren kritik hata burada yaşandı. Kokpitte yaşanan karışıklık sırasında pilotlar arızalı olan motoru kapatmak yerine çalışan motoru kapattı. Bu yanlış müdahale sonucunda uçak tamamen güçsüz kaldı ve hızla irtifa kaybetmeye başladı. Kontrolü zorlaşan uçak Taipei şehir merkezinin üzerinde alçalarak ilerledi. O anlar adeta bir film sahnesini andırıyordu. Uçak bir otoyol üzerindeki köprüye çarptı. Ardından uçak nehire düştü. Çarpma anı bir araç kamerası tarafından işte böyle saniye saniye kaydedildi. Bir diğer görüntüde ise bu şekilde. Uçak tamamen kontrolden çıkmıştı. Şehir üzerinde hızla alçalıyor, sağ kanat tehlikeli biçimde aşağı düşüyordu. Pervanelerden biri neredeyse durmuştu. Otoyoldaki araçlar ilerlerken dev gövde aniden yol seviyesine kadar indi. Sol kanat köprünün bariyerine çarptı. Metal parçaları savruldu. Uçak yana yatıp dengesini tamamen kaybetti. Ardından köprüyü sıyırarak nehre çakıldı. Her şey sadece birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 58 kişiden 43'ünün hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan resmi soruşturma, kazanın temel nedeninin motor arızasından çok acil durum sırasında yapılan yanlış motor kapatma kararı ve kokpit içi koordinasyon eksikliği olduğunu ortaya koydu. 4 Şubat 2015'te yaşanan bu trajedi hem Tayvan havacılık tarihine hem de dünya sivil havacılığına ders niteliğinde geçen kazalardan biri olarak kayıtlara geçti. Tarih 25 Aralık 2024. Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Grozny kentine gitmek üzere havalanmıştı. Uçuş başlangıçta normal ilerliyordu. Ancak seyir halindeyken beklenmedik bir acil durum bildirildi. Hatta yolculardan bazıları uçak içindeyken bu anları kameralara bile kaydetti. Kemerlerini bağlarsın. Hürmetli
Sen işler təlimata uyğun hərəkət edin, hər şey yaxşı olacaq. Uçakta 60'tan fazla yolcu ve mürettebat vardı. Pilotlar rotayı değiştirme kararı aldı ve uçak Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'a Aktau kentine yönlendirildi. Uçak alçalmaya başladığında durumun ciddi olduğu anlaşılıyordu. İniş girişimi sırasında kontrol kaybı yaşandı. Uçak Aktau yakınlarında sert şekilde yere temas etti, gövde parçalandı ve kısa sürede alevler yükseldi. Bu anlar ise kameralara işte böyle kaydedildi. Ева Киттан. Ёб твою мать! Блядь! Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kazanın ardından birçok kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın nedeni hakkında teknik arıza ihtimali, dış etkenler ve bölgesel güvenlik faktörleri dahil olmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bazı insanların tarafından ise ortaya bir takım iddialar atıldı. Bu olayın gerçekleştiği coğrafyada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten askeri hareketliliğin yoğun olduğu bir bölgeydi. Bu nedenle en çok konuşulan iddialardan biri uçağın bir hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla hedef alınmış olabileceği yönündeydi. Bazı yorumcular sivil uçağın askeri bir tehdit olarak algılanmış olabileceğini öne sürdü. Özetle olay sonrası ortaya atılan iddialar arasında askeri müdahale ihtimali de vardı. Ancak resmi ve kesinleşmiş bulgular açıklanmadan herhangi bir ülkeyi doğrudan sorumlu tutan net bir sonuç kamuoyuna sunulmadı. Sıradaki anlatacağım olay Amerika'nın Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde yaşandı. 4 Kasım 2023'te bir Boeing 747 kargo uçağı havalimanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra ciddi bir motor arızası yaşadı. Uçak henüz tırmanış halindeyken motorlardan birinden alevler ve kıvılcımlar çıkmaya başladı. O anlar yolda ilerleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde devasa 747'nin motorundan ateş çıktığı net şekilde görülüyor. Uçağın düşüşünün ardından resmi kaynaklara göre toplam 15 kişi hayatını kaybetti. 25 Şubat 2009 Türk Hava Yolları'na ait bir uçuş İstanbul'dan kalkarak Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı'na doğru ilerliyordu. Uçakta 128 yolcu ve 7 mürettebat üyesi olmak üzere toplamda 135 kişi vardı. Uçuşun büyük bölümü sorunsuz geçmişti. Boeing 737-800 tipi uçak iniş için alçalmaya başladığında hava açıktı. Ancak uçağın sol radyo altimetresi arızalandı. Bu sistem yerden yüksekliği ölçer. Arıza nedeniyle kokpitte yanlış irtifa bilgisi oluştu. Otomatik gaz sistemi bu hatalı veriyi doğru kabul etti ve motor gücü fark edilmeden rölanti seviyesine düştü. Uçak hız kaybetmeye başladı. Pilotlar durumu fark ettiğinde irtifa artık çok düşüktü. Uçak Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yaklaşık 1 kilometre kala pistin önündeki tarım arazisine düştü. Çarpmanın etkisiyle uçak 3 parçaya ayrıldı. Bu felakette 135 kişiden 9 kişi hayatını kaybetti. Geriye kalanlar ise yaralı olarak kurtulmayı başardı. Kaza sonrası saatler içinde Türk Hava Yolları yolcu listesini kamuoyuyla paylaştı. Hollandalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre uçakta 53 Hollanda, 51 Türkiye, 7 Amerika Birleşik Devletleri, 3 Birleşik Krallık vatandaşı bulunuyordu. Ayrıca Almanya, Bulgaristan, Finlandiya, İtalya ve Tayland'dan birer yolcu yer alıyordu. Kaza sonrasında uçak pistten yaklaşık 1 kilometre önceki tarım arazisine 3 parçaya ayrılmış halde bulundu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Schiphol Havalimanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere taşındı. Kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan Mustafa Bahçecioğlu ise bir videoda şunları söyledi. Ölen insanlar oldu, beli kırılan insanlar oldu, hayatı felç olan insanlar oldu. Hani bakın tüylerim tiken tiken oluyor. Bize Cenab-ı Allah şükürler olsun burnumuz dahi kanamadı. Bu olayın ardından Boeing 737'lerdeki radyo altimetre sistemi ve otomatik gaz mantığı yeniden değerlendirildi. Pilot eğitimlerinde otomasyon farkındalığı ve hız takibi konularına daha fazla vurgu yapılmaya başlandı. 1951 sefer sayılı bu uçak kazası küçük bir sensör arızasının ve zamanında fark edilmeyen hız kaybının inişe saniyeler kala nasıl büyük bir trajediye dönüşebileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak havacılık tarihine geçti.
Sıradaki anlatacağım olay ise havacılık tarihinin en büyük faciası. Çünkü 27 Mart 1977'de İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Havalimanı'nda yaşanan bu kazada tam 583 kişi hayatını kaybetti. Her şey başka bir havalimanında yapılan bomba ihbarıyla başladı. Gran Canaria'daki havalimanı geçici olarak kapatılınca birçok uçak Tenerife'ye yönlendirildi. Ancak burası küçük bir havalimanıydı ve bu kadar yoğun trafiğe hazır değildi. Park alanları doldu, uçaklar pist üzerinde beklemek zorunda kaldı. Kazaya karışan iki büyük yolcu uçağı vardı. Biri Hollanda, diğeri Amerika'ya aitti. İkisi de dev yolcu uçaklarıydı ve aynı pist üzerinde hareket ediyordu. O sırada yoğun bir sis çöktü. Görüş mesafesi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Pilotlar birbirini göremiyor, kule ise uçakların tam konumunu net şekilde takip edemiyordu. Hollandalı uçak kalkış için hazırlanmıştı. Amerikan uçağı ise aynı pist üzerinde ilerleyerek çıkış noktasını bulmaya çalışıyordu. Ancak sis ve karışık talimatlar nedeniyle doğru çıkışı kaçırdı ve pistte kalmaya devam etti. Tam bu sırada trajik bir yanlış anlaşılma yaşandı. Hollandalı uçağın kaptanı kuleden gelen mesajı kalkış izni olarak düşündü. Oysa kule henüz net bir şekilde kalkabilirsiniz dememişti. Telsiz konuşmaları birbirine karıştı. Bazı ifadeler tam anlaşılmadı. Hollandalı uçak hızlanmaya başladı. Yoğun sisin içinde hızla ilerleyen dev uçak pistte hala bulunan diğer uçağa doğru gidiyordu. Amerikan uçağının pilotları son anda karşıdan gelen ışıkları fark etti ve kaçmaya çalıştı. Diğer uçak da erken havalanmaya çalıştı. Ancak artık çok geçti. İki dev yolcu uçağı pist üzerinde çarpıştı ve ardından alevler yükseldi. Hollandalı uçaktaki 248 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Amerikan uçağındaki 335 kişiden 274'ü yaşamını yitirdi. Yani toplamda 583 kişi bu kazada hayatını kaybetti. Bu felaket havacılıkta iletişim kurallarının tamamen yeniden düzenlenmesine yol açtı. Telsiz konuşmaları daha açık ve net hale getirildi. Pilotlar arasında ekip içi iletişim eğitimleri zorunlu oldu. Tenerife faciası, yanlış anlaşılmanın ve kötü hava koşullarının birleştiğinde ne kadar büyük bir yıkıma yol açabileceğinin en acı örneği olarak tarihe geçti. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz.